1716'dan 1718'e kadar Edward, Karasak olarak Teach, Batı Hint Adaları ve sömürge Amerika'nın etrafındaki açık denizleri terörize etmişti. Kanlı sonuyla karşılana kadar. 1700'lerin başında açık denizlerdeki insanların kalplerine korku salmak için tek bir kelime yeterliydi: Karasakal. Gerçek adı Edward Teach olan kötü şöhretli korsan, acımasız bir üne sahipti. Gemisi Queen Anne's Revenge'in ufakta görünmesi iyi bir şeyler olmayacağının habercisiydi. Karasakal açık denizlerde sadece 2 yıl terör estirmiş olsa da mirası yüzyıllarca devam etti. Korsanın adı sayısız kitap, film ve televizyon şovunda yer aldı. Karayipler'deki muazzam vurgunları efsane olmaya devam ediyor. Buna rağmen Karasakal'ın gerçek hikayesini çok az kişi biliyor. Edward Teach hakkında çok az şey biliniyor. Hatta Teach'in olarak da yazılan adı konusunda bile, ancak kayıtlara göre Teach muhtemelen 1680 civarında doğdu ve Kaptan Charles Johnson tarafından yazılan Korsanların Genel Tarihi kitabında Karasakal İngiltere'den geldiğini ima edilerek Bristol doğumlu olarak tanımlanıyor. Bununla birlikte diğer kaynaklar Karasakal'ın Jamaika, Kuzey Carolina veya Philadelphia doğmuş olabileceğini söyleniyor. Karasakal'ın Jamaika'dan yaşadığını kanıtlayan belgeler bulunduğuna inanıyor. 1700'de Jamaika'nın İspanyol kasabasında Teach adında bir ailenin yaşadığını öğrendi. Anlamlı bir şekilde Jamaika'ya gelen bir İngiliz ziyaretçi bir keresinde Karasakal'ın ailesiyle 1739'da İspanya tovunda buluştuğuna bile anlattı. Brooks, Edward Teach'in Bristol doğumundan şüpheleniyor. Ancak daha sonra genç yaşta Jamaika'ya getirildi. Birçok Avrupalı şeker endüstrisinde zengin olma umuduyla Karayip adasına akın etmişti. Peki Edward Teach veya Teach nasıl korsan oldu? Araştırmacılar Teach'in başlangıcında kraliyet donanmasından bir meslek edindiğinden şüpheleniyorlar. Muhtemelen Kraliçe Anne'nin savaşından görev yaptığı İspanyol Velasas Savaşı olarak da bilinir. Ancak 1715'te bir İspanyol gemisi filosu Florida kıyılarında battıktan sonra ambarları hazinelerle dolu şekilde Teach geride kalan tüm gümüşü yağmalayarak hızla zengin olabileceğini fark etti. Çok geçmeden bir korsan olarak korkunç bir ün kazandı. İlk başta Edward Teach, Benjamin Hornigold adlı başka bir korsanın komutası altında görev yaptı ve Teach görünüşe göre akıl hocasını etkiledi. Çünkü Hornigold 1717'de onu kendisine ait bir gemiyle ödüllendirdi. Teach hemen geminin adını Queen Anne's Revenge olarak değiştirdi. 300 adam ve 40 silahla donattı ve korkunç itibarı inşa etmeye başladı. Diğer gemileri korkutmak için Karasakal, kan damlayan bir kalbi ve bir kum saati ve küre tutan bir iskeleti tasvir eden orijinal bir bayrağı direğe çekti. Ayrıca kendini birden fazla silahla donatarak ve olabildiğince korkunç göründüğünden emin şekilde imajını geliştirdi. Korsanların genel tarihinde Johnson, Karasakal'ın vahşi görünümlü ve tehlikeli olarak tanımlar. Johnson, Time of Action'da üzerinden kılıfların içinde duran 3 tabancanın takılı olduğunu, bir omuz askısı ve beline de kalın bir palaska takardı. Şapkasının altında yüzünün her iki tarafından belirlen yanan kibritler yapıştırdı. Doğal olarak şiddetli ve vahşi görünen gözleri onu öyle bir figür haline getirdi ki hayal gücünü bile böylesine öfkeli ve korkunç bir ifade oluşturamazdı. Adeta cehennemden fışkırmış bir korkunç öfkeydi. Bildirildiğine göre 14 kez evlenmiş, rom ve barut karışımları içmiş ve her an patlayabilecek öngörülemeyen bir öfkeye sahipmiş. Hatta bir keresinde Karasakal'ın ilk arkadaşını vurduğu iddia edildi. Çünkü ara sıra bir veya iki mürettebat vurmazsa onun kim olduğunu unuturlardı. Yaklaşık 2 yıl boyunca Karasakal ve ekibi Batı Hint adalarını ve sömürge Amerika'sını yakınlarında karşılaştıkları her gemiyi yağmaladılar. Değerli eşyaları, yiyecekleri, likörleri ve hatta kitapları çaldılar. Queen Anne's Revenge bir zamanlar Güney Carolina'daki Charleston limanını bir bloke etti. Ancak Karasakal'ın kanı susamış itibarına rağmen
Suç çılgınlığı sırasında gerçekten birini öldürdüğüne dair hiçbir kanıt yoktur. Sadece korkuyla yönetmeyi tercih etti ve görünüşe göre bu Amerika'da da yaşayan sömürgecileri titretmeye yeltti. 1718'de Virginia Vali Yardımcısı Alexander Spotswood, Karasakal'ın yağma yöntemlerine temelli bir son vermesi gereğine karar verdi. 1718'in sonlarında Karasakal yavaşlamaya başlamıştı. Kuzey Carolina'daki Beaverton Inlet Cohen Ennis Revenge'i batırmıştı. Belki de mürettebatını azaltmak için ve Edgewater adlı bir küçük yelkenliyle Orkarank adasına gitti. Karasakal henüz bunu bilmiyordu. Ancak Robert Maynard adında bir İngiliz deniz teğmeni onun peşindeydi. Spotswood Karasakal'la ilgilenmesi için Maynard'ı görevlendirmişti ve Maynard işi bitirmeye kararlıydı. 21 Kasım 1718'de Maynard ve İngiliz Kraliyet Donanması'ndaki diğer bazı adamlar Pamlico, Sons'un sığlıklarıyla boyunca yavaşça ilerlediler. Maynard sonunda Karasakal'ın gemisini gördü ve pusuya yazdı. Ertesi sabah Karasakal'ın mürettebatı geceyi içki içerek geçtikten sonra Maynard saldırıya başlattı. İlk başta Karasakal'ın avantajlı gibi görünüyordu. Maynard'ın iki gemisi Jane ve Range'ın suda hızla karaya oturdu ve Karasakal'ın ve Edgewater'ın ateş ederek kaçmaya çalıştı. Maynard yanına geldiğinde Karasakal'ın ölü ya da diri olacağını söyledi. Yanıt olarak Karasakal'ın bir kadeh şarap istedi. Maynard daha sonra ilk selamımızda diye yazmıştı. Korsan bana ve ağlayıp sızlayan köpek yavruları dediği adamlarıma asla teslim olmayacağını ya da bizleri asla teslim almayacağını söyleyerek lanet okudu. Ardından mücadeleye gerçekten başladı. Karasakal'ın üstün ateş gücüne sahip olduğu anında anlaşıldı. Ama Maynard'ın daha keskin bir zekası vardı. Edgewater'ın Jane'in yanına yaklaştı. Ranger'daki komutan, 2. komutan ve 3. komutan zaten öldürülmüştü. Maynard adamlarına güverte altına inmelerine emrini verdi. Orada bekledi ve yemi yutan Karasakal savaşı kazandığını düşünerek adamlarıyla birlikte Jane'in güventesine çıktı. Maynard saldırdı. Daha sonra Maynard ve Tish savaşı kılıçlarıyla başladılar. Bir noktada Maynard'ın adamlarından biri, bir İskoç bir anlı ileri atıldı. Karasakal'ın yüzünü kesti. Sonra tekrar saldırmaya başladı. Karasakal'a yaptığı ikinci vuruş onun kafasına omuzlarından üzerinden kayıp yere düşmesine sebep oldu. Kötü şöhretli Karasakal diğer adıyla Edward Teach ölmüştü. Ve raporlara göre Karasakal'ın ölümüne yol açan anlar gerçekten ürkütücüydü. Yaralarına dayanarak korsan en az 5 kez vurulmuş ve nihayetinde kafası kesilmeden önce en az 20 kez bıçaklanmıştı. Karasakal efsanesi ölümünden kısa bir süre sonra başladı. Maynard'ın adamları cesetini suya attıktan sonra bazıları başsız vücudunun nihayet batmadan önce geminin etrafında 7 kez yüzdüğünü iddia etti. Görünüşe göre Karasakal'ın ölüm şeklinden rahatsız olmayan Maynard'ın mürettebatı, korsanın kafası gemilerin provasına asılmış halde eve döndü. Bazıları kafatasının daha sonra gümüşle süslendiği ve içki kasesi olarak kullanıldığını söylüyor. Edward için korsanlığı sadece 2 yıl sürmesine rağmen arkasında büyük bir itibar bıraktı.